Dün bir arkadaşım aradı, dedi ki böbreğimde 2 santim bir kitle çıktı. Kötü huyluymuş. Ama bana bir zararı yok şu an. Ben böyle küçük bir tümör için kesinlikle ameliyat olmak istemiyorum. Bunun başka bir yolu yok mu dedi. Var tabii ki dedim. Birçok kişi kanser tedavisi deyince aklına sadece ameliyat, kemoterapi, akıl ilaçlar ve immünoterapi geliyor. Ama modern onkoloji aslında bunlardan ibaret değil. Çok daha genişi. Bazen öyle hastalar oluyor ki ne büyük bir ameliyat gerekiyor ne uzun süreli ilaç tedavisi. Hatta bazen klasik kemoterapiye bile ihtiyaç olmuyor. Onun yerine tümörü bulunduğu yerde hedefleyen lokal yani bölgesel tedaviler kullanabiliyoruz. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün, bir evi yıkmak için bütün mahalleyi bombalamanıza gerek yok. Sadece sorunlu binaya müdahale edersiniz. Lokal tedavilerin mantığı da aynen buna benziyor. Örneğin ablasyon yöntemi. İnce bir iğne yardımıyla tümörün içine giriyoruz ve tümörü bulunduğu yerde yok etmeye çalışıyoruz. Mesela radyo frekans veya mikrodalga ablasyon. Burada enerjiyle yüksek ısı oluşturuyoruz. Nasıl etki ediyor? Kanser hücrelerin protein yapısı bozuluyor. Hücre zarları hasarlanıyor ve hücre ölümü gerçekleşiyor. Bunlar özellikle küçük boyutlu karaciğer tümörlerinde, bazı akciğer nodüllerinde, böbrek tümörlerinde ve bazen de metastatik odaklarda kullanabiliyoruz. Bir başka yöntem kriyoablasyon. Burada da tam tersi işlem yapıyoruz. Yani tümörü aşırı derecede donduruyoruz. İçinde buz kristalleri oluşturuyoruz. Hücre zarı parçalanıyor ve kanser hücreleri yaşayamaz hale geliyor. Kriyoablasyon özellikle böbrek tümörlerinde, prostat kanserinde, bazı akciğer lezyonlarında ve seçilmiş metastatik odaklarda kullanılabiliyor. Bir de TARE var. Yani transarteriyel radyoembolizasyon. Özellikle karaciğer tümörlerinde çok sık kullanılıyor. Örneğin bazı primer karaciğer kanserlerinde veya karaciğere yayılmış yani oraya sıçrama yapmış metastatik hastalıklarda. Burada tümörü besleyen damarın içine çok küçük radyoaktif tanecikler gönderiyoruz. Bu parçacıklar tümörün içine yerleşiyor ve içeriden radyasyon veriyor. Nasıl etki ediyor derseniz tümör kendi damar sistemi üzerinden içeriden hedeflenmiş radyasyon almış oluyor. Bir başka yöntem TAKE. Burada da tümörü besleyen damarın içine hem kemoterapi hem de damarı tıkayan maddeler veriyoruz. Şöyle düşünün, tümörün kan akımı azaltılıyor, oksijen desteği kesiliyor. Yüksek yoğunlukta ilaç doğrudan tümörün içine tutuluyor. Yani yine özellikle karaciğer tümörlerinde çok etkili. Bir de son yıllarda çok sık duyduğunuz SPRT yani stereotaktik vücut radyoterapisi. Burada çok yüksek doz radyasyonu milimetrik hassasiyetle doğrudan tümöre yönlendiriyoruz. Bunun da mekanizması şöyle. Radyasyon kanser hücresinin DNA'sında geri döndürülemeyen hasar oluşturuyor ve hücrelerin çoğalma yeteneğini ortadan kaldırıyor. SPRT özellikle erken evre akciğer kanserinde, karaciğer metastazlarında, prostat kanserinde ve sınırlı sayıdaki metastatik hastalıklarda çok sık kullandığımız bir yöntem. Ama çok önemli bir nokta var. Her yöntem her hasta için maalesef ki uygun değil. Tümörün tipi, tümörün boyutu, yeri, yayılımı ve hastanın genel durumu birlikte değerlendiriliyor. Yani demem o ki kanserde artık tek bir tedavi yok. Asıl mesele doğru hastaya doğru zamanda doğru silahı seçebilmek. Sizin duyduğunuz en ilginç kanser tedavi şekli neydi? Yorumlara yazın, biz de görelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan bir yakınınızla paylaşmayı unutmayın.